14 Nisan 1126. Endülüs'ün Kurtuba şehrinde doğan bir isim. İbn Rüşd, Latince dünyada bilinen adıyla Averroes, filozof, hekim, hukukçu ama her şeyden önce aklın disiplinine sadık bir yorumcu. İbn Rüşd'ün dünyası Endülüs'ün altın çağının son ışıklarıdır. Kurtuba ve çevresi bilim, felsefe, tıp ve hukukla nefes alır ama aynı zamanda siyaset ve din gerilimi giderek sertleşmektedir. İbn Rüşd, Batı'da The Commentator yani şarih diye anılır çünkü Aristoteles'i yalnızca çevirmedi, satır satır inşa ederek sistemleştirdi. Avrupa, Aristoteles'i çoğu zaman onun gözünden okudu. 12. yüzyılda Aristoteles Avrupa'da sınırlı ve tartışmalıydı. İbn Rüşd'ün şerhleri Latince'ye çevrilince yeniden sahneye çıktı. Bu Avrupa düşüncesi için bir dönüm noktasıydı. İbn Rüşd'ün temel sorusu şudur: akıl ile vahiy gerçekten çatışır mı? Onun cevabı nettir: eğer doğru okursan hakikat hakikatle çelişmez. Bu fikrin en güçlü metinlerinden biri Fasl el-Makal yani felsefe ile din arasındaki ilişki üzerine. İbn Rüşd'e göre felsefe bazı insanlar için bir lüks değil, hakikate ulaşmanın zorunlu bir yolu olabilir. İslam düşünce tarihinde büyük bir kırılma noktası. Gazali'nin Tehafütül Felasife adlı eleştirisi. İbn Rüşd buna tehafütüt tehafüt ile cevap verir. Yani tutarsızlığın tutarsızlığı. Bu tartışma iki isimden ibaret değildir. Bir medeniyetin akıl ile inanç arasındaki denge arayışıdır. İbn Rüşd'ün fikirleri Avrupa üniversitelerinde büyüdü. Latin Averroizmi adı verilen bir yorum geleneği doğdu. Thomas Aquinas, Aristoteles'i tartışırken onu muhatap aldı. Kimisi benimsedi, kimisi itiraz etti. Ama kimse görmezden gelemedi. İbn Rüşd yalnızca Latince'ye değil İbranice'ye de çevrildi. Bu nedenle Yahudi felsefesi üzerinde de kalıcı etkisi oldu. Akıl ile inanç arasındaki denge farklı geleneklerde yeniden yorumlandı. İbn Rüşd sadece filozof değildi, hekimdi. Tıp alanındaki önemli eserlerinden biri El-Külliyat, Batı'da bilinen adıyla Koliget. İbn Rüşd'ün etkisi yalnızca felsefe metinlerinde kalmaz, sanat ve edebiyata da yansır. Raffaello Sanzio, Atina Okulu freskinde ona yer verir. Dante İlahi Komedya'da onu Limbo'da büyük düşünürlerle birlikte anar, Victor Hugo da Notre Dame'ın kamburunda adını geçirir. İbn Rüşd'ün adı farklı medeniyetlerin hafızasında yer bulur. İbn Rüşd, İslam dünyasında kalıcı bir düşünce geleneği oluşturamadı. Siyasi baskılar ve değişen fikir iklimi bunu zorlaştırdı. Oysa fikirleri Avrupa'da güçlü bir yorum akımına dönüştü. Yine de bir gerçek var, o, düşüncenin kapısını kapatmak yerine açmaya çalışanlardandı. İbn Rüşd'ün mirası şudur: hakikati aramak korkulacak bir şey değildir. Akıl, inancı yıkmak için değil, yanlış anlamaları temizlemek için çalışır. Bugün hala aynı soruyu soruyoruz. Bilgi mi önce gelir, inanç mı? İbn Rüşd bu soruya kavga ederek değil, düşünerek cevap verirdi. Çünkü onun dünyasında en büyük tehlike bilmemek değil, sormamaktır. 10 Aralık 1198'de Marrakeş'te hayata veda etti. Arkasında yüzlerce eser ve yüzyıllar süren bir tartışma bıraktı: aklı ciddiye almak.